Dünya çapında etki yaratan yapay zeka Ar-Ge'si. AI tabanlı ürünlerle ulaşılan 100 milyonu aşkın kullanıcı. Dünya standartlarında veri altyapısı ve piyasadaki en ileri GPU'larla en çılgın hayallerini bile gerçekleştirebilen Codeway'in dünyada öncü AI ekibine dahil olma hayali kuran, yapay zeka alanında kendini geliştirmeye devam eden bir research scientist ya da research engineer'san bu bölüm senin için. AI Lead Kaan Oktay ve ekipten Akın Yılmaz'la İbrahim Karamavuş, Codeway'de yapay zeka alanında çalışan bilim insanı ve mühendislerin gerçek deneyimlerini anlatıyor. Biz AI Akademi'ye başvuranlardan ne bekliyoruz sorusunda Kaan'a dönüyoruz. Kaan, anlat bakalım, biz AI Akademi'de başvuranlardan ne bekliyoruz? Birincisi, biz insanların özgür ruhlu olmasını bekliyoruz. Yani kendilerinin masaya bir şeyler getirebilmesi, her zaman bizden bir task, bir görev beklemeden içerideki AI odaklı çözülebilecek problemleri görüp bunlara çözüm yollarını gerekirse literatürden, gerekirse açık kaynak kodlu çalışmalardan getirmelerini bekliyoruz. Çünkü burada şöyle bir durum var. AI çok hızlı gelişen bir alan. Burada bir kişinin bütün literatürü, bütün open source, açık kaynak kodlu camiayı takip etmesi imkansız. Atıyorum software engineering'deki gibi değil. Software engineering'de bütün framework'ler bir günde değişmiyor ya da bir yılda bile değişmiyor. Belki 3-5 yılda bile değişmiyor. Yavaş yavaş ilerliyor devrimler. Ama bizim alanımızda şu anda yapay zekada bir gün bir günden çok farklı gerçekten. Bu yüzden de herkesin kendisinin masaya bir şeyler getirmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir özellik gerçekten adaylarda aradığımız. Mutlaka bir miktar tabii önceden deneyiminin olması. Yani çünkü burada oturup herhangi bir data science projesinde ya da machine learning projesinde, bu ders projesi bile olabilir, elini kirletmiş olmasını bekliyoruz. Çünkü içeriye geldiğinde insanlar eğer denemekten korkuyorlarsa, yani hızlı bir şekilde prototipleştiremiyorlarsa aklındaki fikirleri, bu sefer geride kalabiliyoruz. Yani bugün kodlamadığımız bir metot yarın zaten eskiyebiliyor. Kesinlikle bağımsız ve çok meraklı insanlar arıyoruz. Çünkü bu insanların bize bu çok hızlı ilerleyen dünyada bizim göremediğimiz noktaları getirmesini, masaya koymasını bekliyoruz. Hızlı bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Yani Bütün dünya çok hızlı ilerliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani hands-on mentality bizim için cidden çok önemli, çünkü düşünmekten öte hızlı bir şekilde pratiğe dökmesini bekliyoruz ki üzerine çok düşündüğünüzde bir noktada ben niye düşünüyorum ki, yani bunu ben kodlayayım, bakayım sonuçlarını, ona göre de bir karar vereyim. Hayalleri gerçekleştirmek için uyanıp kalkmak gerekiyor ya yataktan. Bunların üçü bence herkeste olması gereken, yani bu şimdiye kadar saydıklarım bizim ekibimizde bulunmasını istediğimiz insanların hepsinde olması gereken özellikler bence. Bağımsızlık, meraklı olmak, hızlı Aynen. ve verimli bir şekilde öğrenmek, aynı zamanda elini kirletmekten Aynen. kaçınmamak. Yani sadece Aynen teorik öyle. olarak düşünmeden bunu pratiğe hızlı bir şekilde dökebilmek. Bunlar başvuran herkeste olması gerekenler. Şimdi Akın ve İbrahim burada iki ayrı ekolü temsil ediyor. Biz yine içeriye başvuranlarda iki ayrı yönde uzmanlaşmalarını bekliyoruz. Bu iki yön ne? Şimdi birincisi, öncelikle bir research scientist diye tarif ettiğimiz, bir de research engineer diye tarif ettiğimiz iki farklı pozisyonumuz var aslında içeride. Ama ikisi de research yapıyor. Aynen öyle. İkisi de research ile ilgileniyor diyelim. Research scientistlerden en büyük beklentimiz scientific metodu bilmesi. Yani hipotez oluşturup sonra bunu deneyip yanlışlayabilmesi ve bunu hani metodolojik bir şekilde yapabilmesi bizim için çok önemli. Çünkü bazen özellikle scientific metodu çok hakim olmayan insanlarda fark ettiğim hipotezi doğru oluşturamama durumu olabiliyor. Yani biz hipotezin doğru şekilde, yanlışlanabilir bir şekilde oluşturulması. Çünkü hipotezi baştan yanlış oluşturduğunuz zaman bir sonuç yanlış çıktığında onu yanlışlamış olmayabiliyorsunuz. O yüzden hipotezi doğru oluşturmak, yani anchor pointlerinizi, sabit kalması gereken yerleri doğru şekilde sabit tutmak, her seferinde tek bir variable'ı değiştirmek vesaire, bunun gibi. Ama bu gerçekten aslında düşünüldüğü kadar kolay bir şey değil. Yani bu bence akademik trainingle gittikçe pekişen, yavaş yavaş öğrenilen ve zaman içerisinde oturan ve en azından bir makale yazma sürecine dahil olmuş olmak kesinlikle bu konuda çok işe yarıyor. Sizi hiç tanımayan 3 kişiyi yaptığınız işin scientific olarak yayınlanmaya değer dışı olduğuna ikna etmeye çalışıyorsunuz ve burada da onun için hani hiç tanımadığınız 3 kişiye bir şeye ikna etmeye çalışmak gerçekten bence dünyanın en zor işlerinden birisi. Çünkü bu insanlar baştan sizi reddetmek üzerine programlanmışlar zaten. Ve burada siz hani scientific bir metodoloji izleyerek onları yanlışlanabilir deneylerinizi yaptığınızı ama sonucunda iyi sonuçlar bulduğunuzu, açık bırakmadığınızı, yani bu metotta anlatabilmeniz gerekiyor ve bu insanlar sürekli açık arıyorlar.
bu hakemler, reviewer'lar. O yüzden ben çok değer veriyorum. Hani research scientistlerimizde daha önce bir makale yayınlanma sürecinde bulunmuş olmak, bir araştırma projesine dahil olmuş olmak çok önemli. Spesifik olarak bu makalenin yazılma sürecine dahil olmuş olmak çok değerli bir özellik research scientistlerimizde. Aynı zamanda modern AI literatürünü mutlaka çok iyi bilmesini istiyoruz. Yani mesela modern metotların hiçbirisine benim bu konuda hiçbir fikrim yok. Bu artık çok kabul edilebilir bir şey halinde değil bizim alanımızda. Gerçekten pek çok şey hakkında mutlaka bir bazı fikrinizin olması gerekiyor. Çünkü metotlar farklı branşlardan birbirine transfer olabiliyorlar. Çok alakasız olduğunu düşüneceğiniz bir AI dalı aslında diğerine bilgi transferi yapabiliyor. O yüzden kesinlikle hani insanların genel olarak AI literatürüne hakim olmasını en büyük beklentilerimizden birisi. Çünkü bazı makaleler var ki hep milestone. Bunların metodolojileri bilinmezse bir sonrakiler hakkında yani yeni çıkacak olanları da öğrenmek, anlamak o kadar kolay olmayabiliyor. O yüzden çok önemli bizim için. Bir ikincisi de özellikle research scientistlerimizden beklediğimiz bize orijinal fikirlerle daha internetteki open source kütüphanelerden daha öte, projelerden daha öte elimizdeki AI tool'larıyla nasıl orijinal fikirler geliştirebiliriz? Nasıl orijinal pipeline'lar oluşturabiliriz? Bu bizim ürünlerimizin özelinde olabilir. Hatta daha da ötesinde bir hani fütüristik ileride yapabileceğimiz bir şey hakkında düşünüp insanlar biz böyle bu AI tool'larını birlikte şöyle bir metodolojide böyle bir algoritmanın içerisinde kullanarak belki de çığır açıcı yeni bir app fikrine gelebiliriz veya app olmasa bile illaki ben özellikle research scientistlerimizden illaki bir şeyi app özelinde düşünmesini de istemem. Çünkü app fikri bir şeylerden çıkabilir. Belli başlı teknolojileri ya. Çünkü zaten alanımız belli. Biz computer vision çalışıyoruz içeride. Pek çok şeyin suyunu çıkarıp kullanıcılara sunabiliriz aslında. İyi bir teknoloji geliştirebilirsek odağımız belli. Özellikle generative modeling çalışıyoruz. Bu da image synthesis, video stylization gibi şeyler çalışıyoruz. Bu odaklarda orijinal research her türlü ileride bizim suyunu sıkıp kullanıcılara sunabileceğimiz bir alan. O yüzden biz de research scientistlerimizden özellikle bu konularda orijinal fikirler oluşturmalarını bekliyoruz. Research Scientist'teki beklentilerimiz. Bir de Research Engineer var. Bunun farkı ne aralarında? Çünkü biri mutfağa girmeden reçeteleri yazsın, diğeri oturup yemeği yapsın. Sanırım aradaki fark bu. Research engineer'ımızdan da biz hani prototiplerde kendi yarattıkları, kendi getirdikleri fikirleri zaten kendilerinin implement etmesini bekliyoruz. Çünkü zaten fikir birindense o fikri başkasının implement etmesi o kadar kolay bir şey değil. En azından bir research scientist belli bir fikirle, belli bir algoritmayla geldiğinde tabii ki ilk experimentation'ını, kod yapısının oluşturulmasını kendimiz yapıyoruz. Yani research scientistler yapıyor tabii ki. Çünkü dediğim gibi yani çok zor başkasının yapması. Biz research engineer'lardan daha çok halihazırda open source camiada olan algoritmaları getirip kodveye yararlı olabilecek şekilde bunları ürünlerimize, bunları pipeline'larımıza koymalarını bekliyoruz. Research scientistler bir yere kadar getirsin, oradan itibaren engineer'ler devam etsin gibi değil aslında. Hands-on tarafta ikisi birden mutlaka olacak. Çünkü bir tarafı olmazsa research scientist için de insight alması için kodlayıp sonuçlarını kendi görmesi bence kesinlikle gerekiyor zaten. Ve zaten uzak kalmamak da lazım bence hands-on kısımda. Research engineer'dan beklentimiz onun mutfağının daha farklı olması diyeyim. Diyelim ki research scientistlerimiz tarifi yazdı, mutfağa geçti. Bu arkadaşlarımız da tarifi başka bir yerden, internetten, research engineer'larımız tarifi başka yerlerden bulsun istiyoruz. Yaklaşım farkı. Aynen, yaklaşım farkı. Bir uygulama yapacağız diyelim ki. Biz research scientistlerimizden bunun için novel, orijinal metodlar geliştirmesini beklerken diğer tarafta ise arkadaşlarımızdan interneti, open source camiayı bir arayıp bunların içinde taramalar yapıp bize en faydalı olabilecek modelleri getirmesini istiyoruz. Sürekli gözlerinin açık olup açık kaynak kodlu dünyada, çünkü çok geniş bir de çok zengin bir dünya. Çok yeni şey geliyor ortada. Yani scientific literatürden çok bir farkı yok zaten open source camianında. Her gün yeni projeler çıkıyor. Her gün yeni daha hızlandırma metotları çıkıyor. Mesela biz bazı uygulamalarımızda çarpı 10, çarpı 20 hızlandırma görüyoruz open source kütüphaneler kullanarak. Bunun gibi şeyleri biz engineer'larımızın bize getirmesini bekliyoruz. Bize efficiency kazandıracak. Mesela bir video uygulaması yapacağız. Belli taleplerimiz var. Research Engineer arkadaşlarımızdan biz interneti tarayıp açık kaynak kodlu projelerden bize en uygun olabilecek algoritmaları getirmesini istiyoruz. AI modellerini getirmesini istiyoruz. Ama bu Research Scientist olsaydı bu arkadaşlardan biz literatürdeki metodlardan yeni orijinal bir fikirle gelmelerini bekleyecektik. Ya da paperları, akademik makaleleri okuyup bunlardan bir sinerji yaratıp belki farklı paperlardan
bir modelle gelmelerini bekleyecektik. En temel fark bu engineer'larımızla scientistlerimiz arasındaki. Yaklaşımı karşılaştırdığımız zaman biri research, biri survey yapsın diyoruz ama bunu Türkçe anlatabilmek için bir benzetme bulmak lazım. Biri elimizde var olan parçalardan yeni bir şey yaratsın. Diğeri hiç düşünmediğimiz şeylerden elimizde var olan parçalara uygun bir model çıkarsın. Kendilerinden beklentimiz bu. Senin şu an online olarak katılmanın nedeni İstanbul'da yaşamaman, Türkiye'de yaşamaman. Aynen. Bunu uzaktan nasıl yürütüyorsunuz? Yani akademide lead olarak senin buradaki katkın, şu an orada bir araştırma yapıyorsa akademik olarak da zaten burada olmamanın temel nedeni o. Aynen. Bu yaptığının bize faydası ne? Ya da Codeway'in içindeki en büyük verimlilik sağlayan yanı ne? İlk baştan itibaren uzaktan çalışıyor olmamın bence en büyük yararı, mikro management yapmıyoruz en küçük şeylerde. Yani insanlar birazcık daha ofiste olduğunda sürekli birbirleriyle hani nasıl gidiyor, işte sen ne yapıyorsun? Bence bu ufak tefek de olsa insanlarda yani belki de bir baskı ya da mikro management duygusu yaratıyor olabilir diye düşünüyorum. Uzaktan olmanın bence en büyük faydası, benden gelecek bir input'a, benden gelecek bir taska bağlamadan, çünkü ben de oralarda değilim ya, sanki gerçekten hepimiz bir tek başına bir üniteymişiz gibi. Ben burada bir üniteyim, onlar orada bir ünite. Birbirimizden bağımsızlığımızı kazandık aslında bence. Bu çok büyük bir fayda oldu bize. Zaten içeride de remote çalışan arkadaşlarımız var. Ankara'dan çalışan arkadaşlarımız var ya da zaman zaman İstanbul içinde de hani remote çalışan arkadaşlarımız var. İki tarafı ayırdık. Bir taraf scientist, bir taraf engineer dedik. Scientistlerle başladığımıza göre scientistlerle başlayalım. Akın, söyledikleri doğru muydu? Burada gerçekten o bağımsızlık dediği şeyi kesinlikle çok daha fazla sağlıyor. Zaten bu bizim istediğimiz de bir şey bir yandan. Herkes kendi kararını bir şekilde verebilip, kendine task da verebilip bunu yapması konusunda kesinlikle faydası oluyor bence. Otonomi dediğimiz şey. Evet. Yani işi sahiplenmekten öte. Bu benim istediğim şey. Bir yandan da bu aynı zamanda hepimize fayda sağlayabilecek bir şey. Düşünüp inisiyatif alarak bunu hayata geçirmek. Aynen öyle. Codeway'de kesinlikle herkes kendi inisiyatifini alıp bir şeyleri deneyebiliyor ve bunu neden yaptığın hani mikro management olmamasını daha çok sağlıyor olabilir. Bence böyle. Sen bilim insanısın. Hı hı. Bu akademik olarak da zaten çalışmalarını üniversitede sürdürdüğün bir dünyadan buraya geldin. Aradaki Evet. en büyük fark ne? Yani Codeway'in içiyle akademisyen olmanın farkı ne? Şöyle, sonuçta burada biz Codeway'de bir ürün çıkarırken bunu aslında en sonunda kullanıcıya ulaştırıp satmayı düşünüyoruz. Ama akademide kaygılarımız daha çok yayın yapalım. Bu yayın Az önce adı geçen peer'lara Evet. kabul ettirelim. yayın yapalım ve işte o yayınlar sayesinde hani ürünümüz artsın gibi bir durum var. Bunu yaparken de fazla sınırlamalarımız olmuyor. Mesela biz burada bir proje yaparken o projenin uygulanabilirliği bize ne kadar bir şeye mal olacak, bunlar konusunda bir araştırma yapmamız da gerekiyor. Ama akademide böyle sınırlamalarımız yok. Sadece amacımız hani en iyiyi bir şekilde sunabilmek oluyor. Akademiden gelen insanlar şunu beklememeliler. Biz buraya gelelim, akademik çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettirelim. Tabii ki devam ettiriyoruz. Hani aynı araştırmaları Ama yapıyoruz. burası gerçek Ama dünya. burası gerçek dünya. Aynen öyle. Peki gerçek dünyada yaptığın işin doğrudan uygulanması ve milyonlara ulaşabilmesi sırasında arada neredeyse katman yok. Anında uygulanabiliyor. Bunun yarattığı psikolojik his senin araştırmanı etkiliyor mu? Şöyle yansıyor tabii. Şimdi yaptığımız ufacık bir değişiklik bile milyonlarca kullanıcıda çok farklı bir yansımaya sebep olabiliyor. Bu çok hızlı bir şekilde kullanıcılara ulaşması da bizim aslında bir şey yaparken, tasarlarken çok daha dikkatli yapmamıza da sebep oluyor. Çünkü akademide bir yanlış yaparsın. Teoridir en fazla, sonuçta. Teoridir. En fazla bir makalenin bir deadline'ını kaçırırsın. Bir sonrakine yazarsın. Ama hani burada Kaan dediği gibi yanlış bir hipotez kurdun. Fark edilmedi. Onunla bir şey geliştirdin. Ve onu çıktığın zaman bir A/B testte bir şeye, o bir anda göçebilir. İnsanlar hani bu uygulamaya bakışlarını da belki değiştirebilir. Bu sebeple çok daha dikkatli olmak da gerekiyor bence. Teknoloji ve dünya çok hızlı olmasına rağmen bizim burada yarattığımız AI'ın doğrudan pratik olarak gerçek dünyada kullanılması her şeyin normalden daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. Akademiden çok daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. Çünkü orada teorinin biri tarafından fark edilmesi, zihinsel olarak yorumlanması ya da değillenmesi lazım. Burada A/B teste çıktığın anda zaten datayı görüyorsun. Aynen Sonuçları net görüyorsun. Aynen öyle. Peki scientific method'ı bilmek, sen bilen biri olarak bunu yorumlayabilirsin. Buraya başvuran bir insan açısından ne kadar önemli, ne kadar buna dikkat etmeleri lazım? Çok önemli, şu anlamda önemli bu metodu bilmesi.
Çünkü biz burada Kaan'ın da dediği gibi bir scientist'ten beklentimiz yeni bir şey, yeni bir fikir üretebilmesi olan fikirlerden ve bunu üretirken de doğru hipotezlerle bir yaklaşımda bulunması lazım. Doğru yaklaşımda bulunamadığı zaman otonom da bir yapı olduğu için güven de var. İnsanları gerçekten seçerek alıyoruz. Bizi çok yanıltabilir. Gelecekte belki yani çok hızlı hareket ediyoruz. Bazen gözden kaçabilir böyle şeyler. Gözden kaçtığı zaman direkt kullanıcı da etkilediği için aslında şirketi hani kötü etkiliyor bir yandan. Hızlı olmak ne kadar büyük bir fayda sağlasa da sonuçta hatayı daha mümkün hale getiriyor. Sonuçta siz yapay zeka üretseniz de insansınız ve insan Aynen. hatanın asıl kaynağı. Peki asıl insan hatası ya da asıl kaynak dediğimiz yerde en çok mühendislerle başımız belaya girer. Çünkü mühendisler işi az önce söylediğimiz gibi dışarıda var olanları içeriye getirip implement eden, uygulayan ya da yeni bir şeyler yaratması için var olan modelleri kullanan kişiler. Senin deneyimin ne kadar farklı bir bilim insanından? İşin ürün tarafında da bir kez hani araştırmalarımızı yapıp yine research tarafımızda olduğu için bu araştırmalar sonucunda biz bu ürünü nasıl geliştirebiliriz? Dışarıdan gelen işte open source çalışmalar veya literatürde insanlar bunlar üzerine yorumluyor. Onları inceleyip ya da bizim genel olarak üretebileceğimiz fikirlerle harmanlayıp ürünü nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Biz genelde bunun üzerine çalışıyoruz. Daha pratiksiniz diyebilir miyim peki? Yani bizim test edip direkt görüp sonuçları okey ya da çalışıyor çalışmıyor deyip bir sonraki task'a doğru geçmemiz lazım. Çünkü çok fazla değişkenimiz var. Bir şey değiştiriyorsunuz, belli şeyleri iyileştiriyor, belli şeyleri kötüleştiriyor. Bu kötüleştirdiklerini nasıl iyileştirebiliriz? Hani bu noktaları biraz da odaklanmamız gerekiyor aslında. Daha net bir açıklamayla neyi bilmesi lazım? Piyasada ne var? Nasıl takip edecek? Şu anda zaten generatif AI odaklı çalışıyoruz. Hani öncelikle bu alan nedir? Bu alanda neler yapılıyor? Bunların üzerine odaklanması lazım. Benim knowledge'ım hani buradan önceki knowledge'ım daha çok object detection üzerineydi. Yani ben buraya başlamadan önce işte aldığım kurslarda işte başlangıç olarak every picture tells a story olarak başlıyordu. Şu anda ama AI olan hikayeyi anlatmıyor. Resimdeki hikayeyi yazmaya odaklandığı için öncelikle bu yazmanın nasıl olduğunu, generatif AI'nin ne olduğunu bilgisiyle gelmesi bizler için tabii çok daha büyük Every avantaj. story is a picture. Evet. Biz insanların en azından big picture'ı ve ne olduğunu dünyada, AI dünyasında ne olduğunu bilerek gelmesini kesinlikle bekliyoruz. Yani bunun bir uzmanı olmasına gerek yok. Ama hani bir insanın generatif AI hakkında olan bir tane hakkında bir fikri yoksa açıkçası bu çok büyük bir red flag yani bizim için. Eksik değil, bayağı red flagmiş, tamam. O olmazdı, Evet, deal aynen. breaker. Yani. Çünkü yani ilgisinin olmasını istiyoruz. Mesela İbrahim inanılmaz ilgili bir insan. Yeni modellere karşı neler oluyor. Yani bundan zevk almasını istiyoruz. Yani yeni çıkan şeylerden. AI dünyasındaki olan gelişmelerden. Bir şeyden zevk alarak Tabii ki. yapmak, onu iş olarak değil zaten keyif aldığın için yapmak seni kişisel olarak da geliştiren şey. Çünkü sen kişisel olarak kendini nasıl geliştirebileceğini bulduktan sonra Codeway'in içinde bulduğun her şeyi zaten birlikte birbirimizi geliştirebilmek için kullanabileceğimiz bir ortam var diyorsunuz. Prompt engineering konusunda ne düşünüyorsunuz? Şu an çünkü yepyeni bir alan ve merak etmeyin AI herkesin işini alamayacak çünkü o zaman müşterinin kendini anlatması gerekecek. Müşteri kendini anlatamadığı için biz hala iş yapıyor olacağız diye bir yaklaşım var. Prompt bizim yaptığımız işi etkiliyor mu? %100 etkiliyor. Hani bir kaliteli sonuç almaya çalışıyorsunuz. Prompt'u değiştirerek tüm algoritma aynı. Sadece prompt'u yazdığınız teksti değiştirerek aldığınız sonuçları iyileştirebiliyorsunuz. Bu realite var. Ancak bu da aslında bir noktadan sonra yine AI ile beraber daha nasıl desem dilinden AI anlayacak noktaya gelecek aslında. Prompt üretiminin de AI teknolojileri tarafından yapılması var. Promptları da AI'ların Evet. öğretmesi gibi. Peki sen ne diyorsun bu konuda bir scientist olarak? Ask AI gibi uygulamaları günlük hayatımda da kullanıyorum. Orada gerçekten yazılan promptun ne kadar etkili olduğunu, düzgün prompt yazmanın alınan sonucu kalitesini ve doğruluğunu etkilediğini görüyoruz zaten, biliyoruz. Scientist gözünden şöyle bir şeyim var. Hani işimizi alacak mı diye sordun ya. Bir scientist'ten ne bekliyoruz demiştik. Literatürdeki farklı bilgileri harmanlayıp bizim işimize yarayabilecek yeni bir şey ortaya koyabilmesi. Çünkü gerçekten farklı bir alanda ya da farklı bir computer vision alanındaki bir konu, bir araştırma başka çok farklı bir alanı çok etkileyebiliyor. Biz direkt onu alıp kullanabiliyoruz, birleştirip bir şekilde sentezleyerek. İyi bir prompt yazsak da eksikliğimiz şu. Hani işimi çok direkt alamayacağını düşünüyorum. Çünkü henüz kesinlikle ileride bence alacak. Çıkarım gücü o kadar olmuyor sadece. Hani veren bilginin doğruluğunu arttırıyor. Daha net cevap veriyor olabilir. Ya da mesela computer vision alanında daha iyi bir prompt yazarak daha kaliteli fotoğraflar üretebiliyoruz.
Ama çıkarım gücü anlamında daha bize yardımcı olabilecek bir seviyede değil bence. Çıkarım hala insanların İnsan en güçlü birleştiriyor. olduğu alan. Peki Aynen. Kaan, sen ne diyorsun bu konuda? Şu an prompt engineering'e ihtiyaç duymamızın sebebi elimizdeki datasetlerin promptlarının inanılmaz derecede kirli ve düzensiz olması. Mesela elimizde imaj ve text datasetleri var, bu pair'lar var ve bunların çoğunda çoğu insan bu datasetlerin içerisindeki caption'lara bakmıyor sonuçta. Bu caption'ların çoğu o fotoğrafın promptu datasetteki çok kötü vaziyette. Görmeniz lazım. O kadar çok noktalama işareti vesaire var ki onların içinde mesela 8 ünlem, 7 tane virgül olan belki milyonlarca fotoğraf var. Bütün description'lar, bütün imajların description'ları bizim verdiğimiz gibi olsa buna ihtiyaç duyulmayacaktı zaten. Bu yüzden zaten hani bugünün problemi ama çok hızlı değişen AI dünyasında ben zannetmiyorum ki bu ikinci bir günün problemi olabilsin. Kalacak olan insanın çıkarım gücü. Yani bağımsız, meraklı, hızlı öğrenebilen, öğrendiklerini hızlı uygulayabilen ve kullanabilen ve en önemlisi ellerini kirletmekten çekinmeden, hata yapmaktan çekinmeden merak ettiği, sevdiği için öğrenen insanlar. Bunlar her zaman kalacak. AI ne kadar devralırsa alsın, insanlığın elinden alınamayacak en önemli şeyler insanlığına ait olanlar. Eksik kalan bir taraf var mı sizce? Yani buraya gelen insanlar onları neyin beklediğini, kimlerle birlikte olacaklarını görmüşler midir sizce? Ben belki bir şey ekleyebilirim. Özellikle engineering tarafında ya da scientist tarafında da genel olarak biz bir de insanların burada sadece bu AI takımına hapsolmasını değil, aslında diğer takımlarla da İbrahim'in marketing takımıyla ya da product takımıyla herkesle içeride bir ilişkisi var. Bu sayede de uygulamaların öbür taraflarında neler döndüğünü bilebiliyoruz. Özellikle mühendislerimizin bunları hani uygulamalarımızın içeriğine dair, gidişatına dair, marketing tarafında hangi marketing materyallerinin daha iyi işlediğine dair bile bir fikrinin olması aslında onların insight kazanmasına sebep oluyor. Mesela marketingte biz şöyle bir kreatif hazırladık, bu çok iyi gidiyor deyince aklına bir fikir gelebiliyor. O zaman biz şöyle bir özelliği getirebiliriz vesaire gibi. O yüzden de cross division, burada insanların birbiriyle iletişim kurması, yani bir iletişimi iyi olan ve gözü açık, hani app'lerde neler dönüyor, başka insanlardan, şirketin içerisinde diğer insanlardan bunu alabilen insanlar da olmasını bekliyoruz aslında gelenlerin. Yani bir product gözü diyeyim. Hani burada biz product'a ne ekleyebiliriz? Sadece AI tarafından değil, aynı zamanda bir tık artık yavaştan şeyi kazanma becerisine. Ne gider bu app'e? Neyi beğeniyor insanlar? Bizim sunduğumuz kitle app'lerimizi ne istiyor? Bunu da görmek, bu trendleri görmek önemli bence. ChatGPT ilk çıktığında tabii dünyaya kasıp kavurdu ama biz buna bir product gözüyle bakarak AskAI uygulamamızı yaptığımızda insanlar ChatGPT'den daha çok o uygulamayı konuştular. Neden? Çünkü kullanması daha kolay, daha güzel bir arayüzü var. Kullanımda kolay olduğu için, App Store'dan kolay indirilebildiği için ChatGPT'den daha çok bizim uygulamamızı kullandılar ve bu bizi aslında ürünü çıkaran Codeway'i ChatGPT'nin aslını yapan ekipten daha da ünlü bir hale getirmiş oldu. Özellikle product çevresinde. OpenAI bu alanda kendi ürününün uygulamasını çıkardı. Geçen hafta falan Evet. neredeyse. OpenAI'nin uygulamasıyla bizim uygulamamızı karşılaştırıyorlar. AskAI uygulamasını karşılaştırıyorlar. İçeriği aynı. Ancak biz product tarafına daha çok hakim olduğumuz için kullanıcıların daha çok sevebileceği ya da kullanıcıların kullanırken daha rahat oldukları noktalara eğildiğimiz için, UI UX deneyimini daha iyi verebildiğimiz için insanlar şu anda bu iki uygulamayı karşılaştırıyorlar Twitter'da, çeşitli sosyal medya mecralarında. Teknolojiyi geliştiren, yaratan değil, onu en uygun ürüne dönüştüren aslında başarıya ulaşabiliyor. Çünkü kullanıcı o teknolojiyi kim ürettiğine değil, kendisine kimin ilettiğine bakıyor. Doğru mu? Evet, kesinlikle doğru. Harika, anlamışım. Biz iki tarafı da yapmak istiyoruz. Yani aslında Codeway'i ikiye bence ayırabiliriz. Birincisi dışarıda üretilmiş API üzerinden servis verilen AI tool'larını en iyi şekilde kullanıp product'a dönüştürme ve aynı zamanda da bizim AI takımımızın içerisinde artık bu AI modellerini kendimiz in-house geliştirip kendimize bütün life cycle'ını app'in artık umarım içeride AI takımımızın da öncülüğünde geliştirmek. Biz bunu yapmak istiyoruz içeride Codeway'de. Provizyon olarak önümüzdeki 2024 sonu 2025 başı itibariyle biz bu konuşmayı önümüzdeki yıl tekrarladığımızda sizce Codeway nereye gitmiş olacak? Yani şu an ilerlediğimiz yönden öte hayal ettiğiniz bir rota var mı? Yani vizyon nereye doğru gidiyor? Kaan'la başlayalım.
Birincisi bizim en büyük fokusumuz computer vision. Gerçekten insanların özellikle uygulamalarda, telefonlarında visual odaklı uygulamalara uzun vadede çok daha fazla önem göstereceklerini ve talep göstereceklerini düşünüyoruz. Bu yüzden Codeway'in uzun vadeli fokusu burayı gerçekten bir R&D araştırma gelişme merkezine dönüştürüp ama özellikle computer vision alanında daha otomatize face editing, belki beautification tool'ları sunmak. Yani insanların sosyal medyaya gitmeden önce bir önceki noktası olmak istiyoruz. Öyle bir şey istiyoruz ki dediğim gibi biz computer vision alanında, özellikle generative modeling alanında içeride bir noktada artık Dinamo gibi kendi scientific metotlarımızı kendimiz geliştirmek, özgün research'ler yapıp belki bir noktada yayınlar yapmaya başlayabilmek, artık konferanslarda, dergilerde makaleler yapabilmek ve burayı gerçekten özgün bir araştırma merkezine çevirmek. Bu en büyük isteklerimizden birisi. Çünkü kendi değerinizi kendiniz üretirseniz hiç marketing yapmanıza bile gerek kalmıyor. En iyi ürünü siz sunarsanız zaten organik olarak büyüyorsunuz. O yüzden bu mesela şirketimizin en büyük fokuslarından birisi. Çünkü performans marketing yapmadan sadece ürününüz iyi olduğu için insanlar size gelirse bu bir şirketin için en büyük katma değer zaten. O yüzden biz içeride araştırma geliştirmeni ve AI takımının katma değerinin çok yüksek olabileceğini düşünüyoruz ve bu yüzden de gelecek vizyonumuz burayı tamamen bir şeye çevirmek. Araştırma gelişme merkezine ve buradan çıkan fikirlerin algoritmalarında çok hızlı bir şekilde product'a dökülüp marketinginin yapılıp bütün life cycle'ın içeride döndürülüp son kullanıcıya gitmesini istiyoruz. Ben burada bir eklemede bulunayım. Şöyle scientist gözünden şunu söyleyebilirim. Mesela bizim şu anda halihazırda beraber çalıştığımız arkadaşlarımız ve yeni gelenlerden de beklediğimiz aslında bir yandan buradaki herhangi birini, bir ekibi 2-3 sene bir konuda fokus bir şekilde çalıştırsanız en iyisini yapabilecek potansiyel var. Çünkü zaten kendi alanlarında hep state of the art result'lar alıp makale basabilen insanlar da geliyor buraya. O sebeple Kaan'a şu konuda çok katılıyorum. Hani bundan 2 sene sonra biz daha focused bir ekip olarak bir şeye çalıştığımız zaman bence insanlar Reddit'te şurada burada ne yapmışlar acaba da bu kadar iyi sonuç almışlar. Şimdi nasıl bazı hani insanlar çok Midjourney'i konuşabiliyor. Ne yaptılar acaba diye herkes merak ediyor ve kimse çözemiyor. Aynı durumu burada bence başarabiliriz ve başaracağız. Bizim gelecek vizyonumuzda da bu var. Başaracağız çok doğru bir yaklaşımdı. Kesinlikle. Kesinlikle. Dünyanın en büyük marketing departmanlarından birine sahip şirketin içinde marketing departmanına gerek kalmayacak uygulamalar yapmaya çalışan insanlar var. Duymasınlar ama mecbur duyacaklar. İşlerini elinden alacak. Onların işini kolaylaştırıyorsun. Yani Evet. odaklandıkları şeyi değiştiriyorsun. Onların işi kolaylaştığı zaman zaten bambaşka bir yere gidiyor olay. Şöyle bir şey oluyor. Bir de biz teknoloji geliştirince o teknolojiyi kullanarak marketingçiler de çok güzel marketing materyalleri hazırlayabiliyorlar. Mesela bu şekilde birbirimize çok fazla katkımız olabiliyor. Olabileceğin en iyisini ürettiğiniz için zaten herkes kendi işinde daha iyiye gitmek zorunda kalıyor. Aynen öyle. Bu durumda Kesinlikle. biz Codeway AI Akademi'ye başvuranlarda gerçekten dünyayı değiştirecek teknolojileri üretebilecek cesaret, cüret, merak, bağımsızlık, inisiyatif, bunların hepsini istiyoruz. En önemlisi gözünün açık, algılarının açık, bütün duyargalarının açık ve bunu hızlı bir şekilde hayata geçirecek kadar da enerji istiyoruz. Doğru mu? Doğru. Doğrudur. Harika. Kaan, yeniden çok teşekkürler. Seni daha fazla tutmayalım. Ben teşekkür ederim. Biz bu konuşmaya kayıttan sonra da devam edeceğimiz için size iyi yayınlar. Dünyanın en büyük devletlerinin öncelikli gündemi yapay zeka. Dünyanın en büyük şirketlerinin, en etkili teknolojilerinin AI'dan ayrı düşünülmesi artık pek mümkün değil. Dünyanın en çok indirilen uygulamalarından biri. Alanının bir numarası Ask AI ile geçen yıl ortaya koyduğu yapay zeka hedeflerine ne kadar doğru bir stratejiyle ulaştıklarını başarısıyla kanıtlayan Codeway'de AI ekibinin lideri Kaan Oktay, Codeway AI Akademi'ye başvuracaklarda aradıkları özellikleri ve Codeway'in data odaklı yaklaşımını anlattı. İbrahim ve Akın ise dünyanın sayılı yapay zeka Ar-Ge merkezlerinden biri olmayı hedefleyen Codeway'de bu alanda çalışan bilim insanı ve mühendislerin pratik deneyimlerine odaklandı. Codeway Early Impact, AI, Marketing, Product ve Coder Academy için başvurular açıldı. Hazırsan başlayalım.